Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda yakası pırpırlı kruvaze bebek hırkası yapımı anlatıyorum. Instagram sayfamda paylaştığım günden beri yapımı çok istendi. Ben de sizler için anlattım. Modelin sayıları 1 yaşa uygun. Model için 3 yumak ip temin ederek başlıyoruz. 2 yumak kullandıktan sonra 3. yumaktan çok az kullanılıyor. Bağcıklarla modelimizi sabitlediğimiz için düğme gerektirmiyor. Şiş numaramız ise 3,5. Modelimize yaka kısmından başlıyoruz. 4 aşamada modelimizi tamamlıyoruz. Ölçülerine bakalım. ...32 santim boy, en 26 santim, kol uzunluğu 19 santim, genişliği de 9 santim. Modelimizin arkasına bakalım. Çok hoş bir model. Şöyle iç kısmına da bakalım. Aynı şekilde örülüyor. Bu kısımda da fırfırımız devam ediyor. Çok sevimli, dediğim gibi hoş bir model. Modeli anlatırken şu an ben ufak bir rahatsızlık geçiriyorum. Sesimdeki pürüzden dolayı lütfen kusura bakmayın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yaparak destek vermeyi unutmayın lütfen. Sizin desteğiniz çok önemli. Buradaki emeğin karşılığı beğeni ve yorum ve abone olmanız. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Modelde anti peeling özellikli bebeğini kullanıyorum. 100 gram 250 metre. Renk numarası da 2892. Şiş numaram 3,5. Modele yaka kısmından 48 ilmek atarak başlıyoruz. Klasik ilmek atma yöntemiyle 48 ilmek atalım. Atmış olduğum 48 ilmeği arka yüze geçtiğimizde bir sıra ters örgü yapıyoruz. Ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada ayrımlara başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Ön ayrımdan başlıyoruz. Artırmamı yaptım. 2 ilmek sonrasında her ön yüzde kenar kısımlarda artırmamızı yapıyoruz. 2 ilmek düz ördüm. Örgümüz ön yüzde düz, arka yüzde ters örülerek devam ediyor. Bu şekilde 4 ilmek üzerinden ön ayrımı yaptım. Artırma ilmeklerimiz bir tane sağından ve solundan her ön yüzde artırıyoruz. Dilerseniz kaydırmamak için bu bir ilmeği hizalayıp bu şekilde bir işaret takabilirsiniz. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm ve diğer yanından gizli artırma yaptım. Kol ayrımına geldim. Kol ayrımı için 8 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek ördüm. Şimdi tekrar bu bir ilmeğe işaret takıyorum. Şöyle hizaladıktan sonra ardından artırmamı yaptım. Bir artırma ilmeğini ördüm. Diğer yanından artırdım. Arka ayrım içinde 20 ilmek örüyoruz.
20 ilmek ördüm. Tekrar artırma ilmeğine geldim. Artırma ilmeğine işaretimi taktım. Artırmamı yaptım. Artırma ilmeğini ördüm. Tekrar diğer yanından artırdım. Kol ayrımı için 8 ilmek örüyorum. Sekiz ilmek ördüm. Tekrar artırma ilmeğindeyim. İşaretimi taktım. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. 4 ilmeğim kaldı ön ayrım için. Şimdi burada 2 ilmeği örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğim kaldı. Bunları da örüp sıramı tamamladım. Başta da 2 ilmek örüp artırma yaparak devam etmiştik. Sonra da artırmamızı yapıp kalan 2 ilmeği ördük. Arka yüze geçtik. Baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Ardından tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Artırma yapmış olduğum ilmekleri de bu şekilde şişime çapraz geçiriyorum. Ters örüyorum. Artırdığımız ilmekleri arka yüzde bu şekilde örüyoruz. Tüm ilmekleri ters örgü yaparak bu sırayı tamamlayalım. Ön yüzdeyim. Artırmalarımızla modelimize devam edelim. Baştaki 2 ilmeği ördüm. Ardından gizli artırmamı yapıyorum bu şekilde. Sonrasında 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Artırma ilmeğine geldim. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Bu başta ve sondaki artırmalarımızı unutmayalım. Modelimiz kruvaze olduğu için bu artırmaları yapmamız gerekli. Artırmamı yaptım. Kol ayrımına geçtim. Bu kez 10 ilmeğim var. Bir önceki sırada artırdığımız için. Bunları örüyorum. Artırma ilmeğine geldim. Artırmamı yaptım. Bir artırma ilmeğini ördüm ve tekrar artırdım. Bu kez arka ayrımda 22 ilmeğimiz var. Artırma kısmındayım. Artırmamı yapıyorum. İlmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımındaki 10 ilmeği örüyorum. Artırma ilmeğine geldim. Artırmamı yaptım. İlmeği ördüm ve tekrar artırdım. Ön ayrımdayım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamladım. Arka yüzde hiçbir işlem uygulamadan sadece ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz.
ön yüzdeyim. Bir kez daha artırmayı birlikte yapalım. İyice anlaşılır olsun. 1 2 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Ardından 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Artırma ilmeğine geldim. Bakın, artırma ilmeğimiz ortaya çıktı. Bunun sağından ve solundan artırıyorum. Ardından kol ayrımındaki ilmekleri örüyorum. Artırma ilmeğine geldim. Artırmamı yaptım. İlmeği ördüm ve tekrar artırmamı yaptım. Arka ayrımdaki ilmeklerimi örüyorum. Artırma kısmına geldim. Artırdım. İlmeğimi ördüm ve tekrar artırdım. Kol ayrımındaki ilmeklerimi örüyorum. Artırmamı yaptım. Artırma ilmeğini ördüm ve tekrar artırdım. Ön ayrıma geldim. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıp kalan 2 ilmeği örüyorum. Şöyle bir üzerinden geçelim. Başta 2 ilmeğimizi örüp ardından artırmamızı yapıp modelimize devam ediyoruz. Artırma kısmına geldiğimizde sağından ve solundan artırıyoruz. Bu şekilde artırma kısımlarını örüyoruz. Yine ön ayrıma geldiğimizde ilmekleri örüp sıra sonunda 2 ilmek kalınca artırmamızı yapıp ardından 2 ilmeği örüp sırayı tamamlıyoruz. Başta ve sondaki bu artırmalarımızı unutmayalım. Başta 2 ilmek örüp artırıp devam ediyoruz. Sonda da 2 ilmek kala artırıp 2 ilmeğimizi örüp bitiriyoruz. Robamızı ilerletelim. Robayı ilerlettim. Her ön yüzde toplamda 15 kez artırma yaptım. Şu şekilde de sayabiliriz artırmalarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son olarak arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Bu şekilde robamız tamamlanmış oldu. Şimdi ilk önce kolları örüp ardından beden bölümüne geçiyoruz. Bu kısımdaki artırmalarımıza devam ediyoruz. Arka ayrımda toplamda 50 ilmeğimiz var. Buradaki ilmek sayımızda her iki önde 50'ye ulaşıncaya kadar bu kısımdaki artırmalara devam ediyoruz. Artırmamı yaptım. Artırma kısmına kadar gelelim. Artırma ilmeğine geldim. Artık bu kısımda artırma yapmıyoruz. Dediğim gibi sadece bu her iki uçta artırmalara devam edeceğiz. Ta ki ön ayrımlar 50 ilmeğe tamamlanınca, sonrasında artırmalarımız da tamamlanmış olacak. Artırma ilmeğini ön ayrıma bırakıyorum. Sadece koldaki ilmekleri örüyorum. Kol ayrımındaki 38 ilmeği ördüm. Bu kısımdaki artırma ilmeğini de arka ayrıma bırakıyorum ve bu kısımdan geri dönüyorum.
Kol ayrımındaki 38 ilmeği ters örgü yapalım. İlmeklerimi ördüm. Ön yüze geçiyorum. Artırma ilmeğim bu kısımda kalıyor. Artık sadece 38 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek kolu ilerletiyoruz. Kol bölümünü bu kısımdan itibaren toplamda 50 sıra örmüş oldum. En son arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada kol ucundaki ajuru yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir dola, bir kez, bir dola, bir kez, bir dola, bir kez şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunları örüyorum ve bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Ajurdan sonraki birinci sıramız bu ters ördüğümüz sıra. Bu şekilde sayarak 5 sıraya tamamlayalım. Ajur sırasından sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördük. Ön yüze geçtik. Şimdi bu kısımda 2'ye katlıyoruz. Burada bir birleştirme uygulayacağız. Hem de biye çalışması yapacağız. Tığ yardımı ile tığım 3 numara. Burada ördüğümüz sıra sayısı 5. Bu kısımdan itibaren de bir 5 sıra sayıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kenar kısımdan bu kenardaki 2 ilmeğe tığımı geçirdim. İlk ilmeğimi tığıma aldım. Sonrasında bir ilmek alıyorum ve ikisinin içerisinden geçiriyorum. Hemen yanında bu ilmeği hizalıyorum. Hemen yanındaki bu boşluğa batıyorum. Buradaki sırayı kaydırmadan yanındaki boşluklara, ilmek yuvalarına batarak birleştirmemizi yapıyoruz. Boşluğa battım. Arkadan tığımı çıkardım. Sıradaki ilmeği tığıma aldım. Ardından bir ilmek alıyorum. İkisinin içerisinden geçirerek ön yüze çıktım ve tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bunu yaparken tığdaki ilmeğimi çok sıkı tutmuyorum bu kısmın kasmaması için. Hemen yanındaki ilmek yuvasına batıyorum. Arkadan çıktım. Sıradaki ilmeği aldım. İlmek alıp tığdaki ilmekten geçirdim. Hemen yanındaki yuvaya battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Zor gibi görünse de aslında eliniz alışınca kolay bir teknik. Arka yüze geçtim. Sıradaki ilmeğimi aldım. İlmeği alıp tığdan geçirdim. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Arka yüzde de düzgün bir birleştirme oluyor gördüğünüz gibi.
Tüm ilmeklere aynı işlemi uyguladım. Son olarak zincir çekerek bu kısmı sıkılıyorum. Ardından dikişte kullanmak için şöyle şu kadar 50 santim kadar pay bırakarak ipimi kestim. Kaldığım yerden ipimi bağlayıp bu kısımdan devam ediyorum. İç kısımda ipimi bağladım. Arka ayrımdaki ilmekleri örerek devam ediyorum. Arka ayrımdaki ilmekleri örerek geldim. Artırma ilmeğini de örüp arka ayrıma bırakıyorum. Şimdi sadece koldaki 38 ilmeği örüyorum. Artırma ilmeğine geldim. Bunu da ön ayrıma bırakıp bu kısımdan dönüyorum artık. Sadece bu 38 ilmeği diğer kolda yapmış olduğumuz gibi 50 sıra örelim. Sonrasında ön yüzde ajur sıramızı uygulayalım. Ardından bir 5 sıra örelim ve burada yapmış olduğumuz tekniği uygulayıp diğer kolu da tamamlayalım. Bu kolu da diğer koldaki işlemleri tekrarlayarak tamamladım. Kaldığım yerden ipimi bağladım. Bu kısımdan devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzde kol altına kadar gelelim. Kol altında bir ilmek kalana kadar ördüm. Diğer taraftan da bir ilmeği alıp kol altını birleştiriyoruz. Şöyle 2 ilmeği birlikte ters örüyorum ve bu kısmı birleştirmiş oluyorum. Arka ayrımda bir ilmek kalana kadar örelim, kol altına gelelim. Bir ilmeğim kaldı. Diğer taraftan da aynı şekilde bir ilmek alıyorum. Yine ikisini birlikte ters örerek bu kol altını da birleştirmiş oluyorum. Kalan ilmeklerimi örüp ön yüze geçiyorum. Modelin 2 aşamasını tamamladık. İlk önce robomuzu tamamladık, sonra da kolları. Şimdi 3. aşamaya geçiyoruz. Beden kısmını örüyoruz. Her ön yüzde artırmalarımıza bu her iki uçta devam ediyoruz. Başlangıçta yine 2 ilmeğimiz örüp artırıp öyle devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde de 2 ilmek kala artırmamızı yapıp 2 ilmeğimizi örüyoruz. Ta ki şişte toplamda 150 ilmeğimiz olana kadar. Arka ayrımda çünkü 50 ilmeğimiz vardı. Önleri de bu şekilde eşitlememiz gerekiyor. 150 ilmek olana kadar örelim. 150 ilmek olana kadar her iki uçta, her ön yüzde artırmalar yaptım. Artık artırma yapmıyoruz. İlmek sayımız tamamlandı. Öreceğimiz bu sırada bağcık çalışmamız olacak. Başlayalım. Bu arada birinci yumak bitti. İkinci yumağa geçtim. ...49 ilmek örelim. 49 ilmek ördüm. 50. ilmeğe bağcık çalışmamızı yapıyoruz. 50. ilmeğe tığımı aldım.
buradan itibaren 34 zincir çekiyorum. ...34 zincir çektim. Bir tane de kenar kısmı için çekiyorum. 35. 34. zincir yuvasına battım. İlmeği aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Sıradaki zincir yuvasına batıyorum. İlmeği alıyorum. Tığdaki ilmekten geçiriyorum. Tüm zincir yuvalarına aynı işlemi yapalım. Bağcığımız tamamlandı. Kalan ilmeği de şişime alıyorum. Sağ şişime aktardım. Örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 50 ilmeğim kalana kadar arka ayrımdaki ilmeklerimi örüyorum. Arka ayrımdaki 50 ilmeği ördüm ve sıra sonunda da 50 ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeğe yine bir bağcık çalışması yapıyoruz. Tığa alalım ilmeğimizi. Sonrasında yine diğer tarafta olduğu gibi 35 zincir çekelim. 35 zincir çektim. Hemen dibinden başlayarak zincir yuvalarına batıyorum. İlmeğimi alıp tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bağcığımızı tamamlayalım. Bağcığı tamamladım. Kalan ilmeği de şişime alıyorum. Şimdi burada bir farklılık var. Diğer bağcığımızı ön yüzde bırakmıştık. Bu şekilde ön tarafta duruyor. Bu bağcığımızı da arka yüze bırakıyoruz. Arka yüzde kalacak. Şişime aldığım kalan ilmeği örgüme devam ediyorum. Bu bağcığımızı iç tarafta bağlayacağımız için bu şekilde iç tarafa bırakıyoruz. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şimdi burada bir kenar çalışması yapacağız. Her iki uçtaki iki ilmeğe uygulayacağız bunu. Kenar kısmının daha düzgün durması için. Arka yüzde bu iki ilmeği bu şekilde örmeden alıyoruz ve örgümüze devam ediyoruz. Yaptığımız işlem bu kadar. Sıra sonunda iki ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. Bunları da örmeden alıyorum. Ön yüze geçtiğimde de tüm ilmeklerimi örüyorum. Sadece arka yüzde başta ve sondaki iki ilmeğimizi örmeden şişimize aktarıyoruz. Ön yüze geçtiğimizde de bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Arka yüzde başta örmeden alıp devam ettiğim bu iki ilmeği ön yüzde örüyorum. Ön yüzde tüm ilmeklerimizi örüyoruz ve sadece arka yüzde bir iki ilmeğimizi örmeden şişimize aktarıyoruz. Örgümüze devam ediyoruz
Ve sıra sonunda da aynı şekilde 2 ilmeğimiz kalınca örmeden aktarıp ön yüze geçtiğimizde tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Kenar çalışmamız da bu şekilde. Kol altından itibaren ördüğümüz her sırayı sayarak toplamda 51 sıra oluncaya dek örelim. Modelin beden kısmını tamamladım. Kol ucunda yapmış olduğumuz işlemleri bu kısımda da aynı şekilde tekrarlıyoruz. Baştaki 2 ilmeği örüyorum. Sonrasında bir dola, bir kez, bir dola, bir kez. Sıra sonuna geldim. Son olarak 2 ilmeğim kalmıştı. Bunları da örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Kol ucunda yapmış olduğumuz gibi bir 5 sıra örelim. Ajur sırasından sonra 5 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi bu kısmın birleştirmesini hem de buradaki biyeyi yapıyoruz. Yine tığımız ile buradan itibaren burada olduğu gibi bir 5 sıra sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hizaladım ve kenar kısımdan şöyle çıkıyorum. Ardından ilk ilmeği aldım. İkisinin içerisinden geçirdim. Ön yüze çıktım. Şimdi burayı da hizalayarak hemen 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıradan batıyorum. Arkadan ilmeğe de tığımı geçirdim. Sonrasında ilmeğimi aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Hemen yanındaki hizaya geçiyorum. Yine buradan da sayarak devam edebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. İlmeğimizi alıyoruz ve tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Bu işlemi tüm ilmeklere uygulayarak bu kısmı da tamamlayalım. Bu kısmı da tamamladım. Kolların dikişine geçiyorum. Dikişleri tamamladıktan sonra yaka kısmını yapacağız. İpimizi biraz uzunca tutup kesmiştik. Şimdi bu kısımdan en uca çıkıyorum. Şöyle sabitledim. Ardından diğer uca battım ve iki kısmı bu şekilde sabitlemiş oldum. Şimdi dikişini ön yüzden devam ettiriyoruz. Karşılıklı bu kenarlardan geçiyoruz. Ardından ipimizi bu şekilde çekip bu kısmı sabitliyoruz. Buradaki ilmek kenarlarından karşılıklı alarak ilerleyelim. Dikişimizi bu şekilde yapalım. Dikişler tamamlandı. Şimdi yaka kısmına başlıyoruz. İlk önce ilmek çıkarıyoruz. Tığdan yardım alarak ilk önce bir tane ilmek bu şekilde sabitliyorum. Burada artırmanın bittiği noktadan
Şöyle şu kısım. İlmeğimi alıyorum. Buraya sabitledim. Şişimi aldım. Kenar kısımdan ilmek toplayarak başlıyorum. Şöyle boşluk oluşmaması için 2 ilmek arasından girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Bu kısma kadar ilmekleri çıkardım. Şimdi yaka kısmına geçtim. Burada da bu her ilmekten bir ilmek çıkararak devam ediyoruz. Bu kısmı da tamamlayalım. Diğer yaka kısmında aynı şekilde ilmeklerimizi burada yapmış olduğumuz gibi çıkaralım. İlmekleri çıkardım. Toplamda 104 ilmeğim var şişte. Şimdi direkt arka yüzde modelimizi kuruyoruz. Şöyle başta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında ikinci ilmeğim ters. Bir, iki düz, bir dola. Ardından iki ters, iki düz, bir dola. İki ters, iki düz, bir dola. İki ters, iki düz, bir dola. İki ters, iki düz, bir dola artır. Bu şekilde devam ediyoruz. Artırmalarımız gizli artırma şeklinde. İki ters, iki düz, bir artırıyoruz. Devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son olarak iki düz örüp bir artırmıştım. İki ters örüyorum. Ardından iki düz. Şöyle bir artırdım. Ters olarak iki ters örmüş oldum. Şimdi arka yüze geçtik. Bu şekilde arka yüzü oluyor. Modelimizin ters yüzünden de ön yüzü oluyor. Çünkü katlanınca düz gelecek. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz. Sonrasında artırmış olduğumuz ilmekler her zaman ters örülüyor. Yanındaki ters ilmeklere katılıyor. Arada hep iki düz var. Ardından doladığımız ilmek 1, 2, 3 ters. Arada iki düz. İlmek yönüne göre örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmeklerde her zaman arka yüzde ters örülüyor. 2 ilmeğim de ters. Arada iki düz.
Bu sırada arka yüzde 2 düz 3 ters şeklinde örüyoruz. 2 düz artırdığımız ilmek ile 3 ters, 2 düz 3 ters şeklinde bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Son olarak 2 düzümü örüp bu sırayı tamamlıyorum ve ön yüze geçiyorum. Baştaki ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimiz ters. Ardından bir önceki sıra bir tane daha artırdığımız için bu kez 3 düzümüz var. 1 2 3 düz örüyoruz. Bir artırıyoruz. Aralarda her zaman 2 tersimiz var ön yüzde. Sonrasında 1 2 3 düz tekrar artırıyoruz. Arada 2 ters. Bu sırada bu şekilde devam ediyor. 3 düz, 1 artır. Arada 2 ters. 3 düz, 1 artırıyoruz. Arada 2 ters ilmek. Bu şekilde devam edelim. Bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda da 2 ters ile bitiriyoruz yine. Son olarak 2 ters ile sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz. Bu kez arkada 4 ters örüyoruz. Artırdığımız ilmek ile 1 2 3 4 ters ördüm. Arada 2 düz. Artırmış olduğumuz ilmekleri her zaman arka yüzde ters örüyoruz. 4 ters 2 düz şeklinde arka yüzde tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Sonrasında bir artırdım. Arada 2 ters, 4 düz, bir artırıyorum. 2 ters, 4 düz, bir artır. Tekrar arada 2 ters. Bu şekilde devam ediyoruz. Her ön yüzde düz ilmekleri ördükten sonra bir ilmek artırıyoruz. Arada 2 tersimizi örüyoruz. Arka yüze geçtiğimizde ise artırmış olduğumuz bu ilmeği de ters örüyoruz. Aralarda 2 tane de düz. Bu şekilde artırarak pileyi oluşturuyoruz yakada. İlerletelim. Her ön yüzde artırmalara devam ederek pileyi ilerlettim. Düz ilmeklerim 8 ilmek olana kadar. Ön yüzdeyim. İlmekleri kapatmaya başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeği ters ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Ters ilmeklerimi de ters örüyorum. Ters örerek kapatıyorum. İlmekleri kapatalım. Yakanın ilmeklerini kapattım. Şimdi bu kısımda
bağcık çalışması yapacağız her iki uçta ve yaka kısmına da biye çalışması yapacağız. İlk önce şu kısma, hemen pilenin başladığı kısma ilmeğimi sabitliyorum. Bu bağcıklarda yaptığımız gibi aynı işlemi yapıyoruz. 35 zincir çekelim. 35 zincir çektim. Her zincir yuvasına batıyorum. İlmeğimi alıp tığdaki ilmekten çıkarıyorum. Bağcığı tamamladım. Şimdi yakadaki biye kısmına geçiyoruz. Tığımızda bir ilmeğimiz var. Şu kenar kısma batıyorum. Buradan da bir ilmek aldım. Sonrasında ikisini birlikte örüyorum. Bir önceki ilmeğe tekrar tığımı geçirdim. Sonrasında bu kenar kısımlardaki bu ilmekleri tek tek batarak örüyoruz. Sıradaki ilmeğe de geçirdim. Bunların ikisini birlikte ördüm. Sonrasında tığdaki iki ilmeği de birlikte. Ardından bir önceki ilmeğe yine tığımı geçirdim. Bir de bu kenardaki ilmeğe geçirdim tığımı. İkisini birlikte ördüm. Sonra da ikisini birlikte örüyorum. Ardından buradaki ilmeğe tekrar tığımı geçirdim. Bir de kenardan ilmek aldım. İkisini birlikte ördüm. Tığdaki ikisini de birlikte. Bu şekilde etrafını tamamlıyoruz. Diğer uca geldiğimizde yine 35 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde bağcığımızı yapıp tamamlıyoruz. Ayrıntıları da tamamladıktan sonra modelimiz hazır. Benimle birlikte vakit ayırıp bu modeli denediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.